Herkese merhaba. Şimdi 12. sınıfın logaritma fonksiyonunu işlemeye devam edeceğim bu videomda. Şimdi logaritma fonksiyonun tersinden bahsedeceğim. Tersi nasıl alınıyordu? Örnek üzerine anlatacağım ama ondan önce şu hatırlatmayı yapalım. Ters fonksiyonu nasıl ulaşıyoruz? Şimdi A'dan B'ye şöyle bir fonksiyon tanımlayalım. F diyelim. A'dan B'ye fonksiyon olsun. Şimdi normalde bu değerlerim, yani A kümesindeki değerlerim x'ler, B kümesindeki değerlerim y'ler, yani fx'ler oluyordu. Şimdi ters fonksiyonda B'den A'ya bu sefer tanımlamış oluyorum ters fonksiyonu. Bu durumda benim kümemdeki fx'lerim aslında x olmuş oluyor. Yani aslında yapmam gereken şey y'lerin x'e dönüşmesi, x'lerin de y'ye dönüşmesi oluyor. Ters fonksiyonun en genel şekilde bu şekilde çözebiliriz. Şimdi bu soruda logaritma fonksiyonunun tersini sordum ve özellikle şunu tanımladım. F 4'ten sonsuza, yani neden 4'ten sonsuza x'e verebiliyorum? Çünkü bu ifadede, logaritma ifadesindeki logaritmayı aldığım ifadenin sıfırdan büyük olması gerekiyor. O yüzden benim x'e vereceğim değerlerin 4'ten büyük olması gerekiyor diye burada da zaten belirtmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle fx y demek. Y eşittir 2 eksi logaritma 3 tabanında x eksi 4. Şimdi ben y gördüğüm yerlere x yazıyorum. X gördüğüm yere de y yazıyorum. Şimdi benim amacım buradaki y'yi bulmak. Yani aslında f'in tersini bulmuş olacağım. Şimdi şu eksiyi bu tarafa atalım. Logaritma 3 tabanında y eksi 4 eşittir. Buraya atıyorum x'i de. Şimdi bunu y'yi 3 üzeri diye çeviriyorduk üstel ifadeye. Şöyle. Eksi 4'ü de buraya atarsam, yani aslında ben f'in tersini bulmuş oldum. F'in tersi neymiş? 3 üzeri 2 eksi x artı 4. O şekilde buluyoruz. Şimdi diğer bir özellik, bunu anlatmamıştım. Taban değiştirme olayı. Taban değiştirme, logaritmada taban değiştirmeyi nasıl yapıyoruz? Bundan bahsedelim. Şimdi A tabanında B, logaritma A tabanında B örneğini verdim. Diyelim ki ben bunu C tabanında yazmak istiyorum. Nasıl yazıyorum? Logaritma C tabanında B, yani şu ifadedeki logaritmayı C'ye çevirmek için önce B'yi sonra A'yı yazıp oranlama yapıyoruz. Şimdi bu nereden geliyor? Bunu önce bir görelim. Nasıl bir ifade bu? Nasıl bu sonuca ulaşıyoruz? Şimdi küçük bir ispat yapalım. Şöyle yapalım. Ben bu logaritma A tabanında B'ye x diyeceğim. Tabii ki bu neyi karşılıyor? Ancak ve ancak x eşittir şöyle. A üzeri x demektir. Pardon, B eşittir. Yanlış yazdım. B eşittir A üzeri x demektir. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi ben burada B gördüğüm yere A üzeri x yazar. Daha doğrusu şöyle yapalım. Şunu bir daha yazalım. B eşittir A üzeri x'i. Şimdi ben iki tarafın logaritmasını alayım ama C tabanına göre alayım. Logaritma C tabanına yazıyorum. İki tarafı da. Yani logaritma C ile çarpmış gibi oluyorum. Öyle de düşünebilirim. Şimdi logaritmanın özelliğine göre x'i başa atabiliyorduk. Yani şöyle x çarpı logaritma C tabanında A. Burası da logaritma C tabanında B'ydi. Benim bu x'i yalnız bırakmam gerekiyor. Her iki tarafı logaritma C tabanında A'ya bölüyorum. Yani son ifadeyi şuraya yazıyorum. Yani x eşittir. Şunlar birbirini götürdü. Logaritma C tabanında B, logaritma C tabanında A. Bakın biz başlangıçta neye x demiştik? Logaritma A tabanında B'ye x demiştik. Peki biz sonuç olarak ne bulduk? Logaritma A tabanında B'yi logaritma C tabanında B bölü logaritma C tabanında A yazabiliyormuşuz. Yani şu ifadeyi ispatlamış olduk. Şimdi buradan yola çıkarak logaritma A tabanında B 1 bölü logaritma B tabanında A nasıl oluyor onu görelim. Logaritma A tabanında B'yi, yani ben şu mantığa göre yaparsam, ben bunu B tabanına çevirmek istersem logaritma B tabanında önce buradaki sayı yazıyorum. Logaritma B tabanında sonra tabanı yazıyorduk şu özelliğe göre. Bunun da 1 olduğunu biliyorum. Yani bakın aslında yer değiştirdiğim zaman 1 bölü şeklinde yazabiliyorum bunu. Bunu anlamış oldum. Şimdi bu soruya bakalım.
Yani ben burada 1 bölü şeklinde ya şu ifade buna benzer. Yani bu ifadeyi çevirmek istediğim zaman 1 bölü logaritma b tabanında a'yı ters çevirdiğim zaman logaritma a tabanında b yazabiliyorum. O zaman ben 1 bölü logaritma 2 tabanında 5 yerine ters çevirirsem logaritma 5 tabanında 2 yazabilirim. Aynı şekilde ters çeviriyorum. Logaritma 5 tabanında 4 yazabilirim. Logaritma 5 tabanında 3 ve logaritma 25 tabanında 5 yazabiliriz. Hatta ben bunu 5 üzeri 2 yazayım. Bu 5 üzeri 2 buraya 1 bölü 2 olarak geçer. 1 bölü 2 de şöyle yazabilirim. Yani toplama neye dönüşüyordu? Çarpmaya. 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 1 bölü 2. Bunu şöyle aklımdan yazdığım için tabii soru tam çıkmadı. 4 kere 2 8. 24 çarpı kök 5 de diyebilirim ben bunu. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bu soruyu yazmamdaki amaç şuydu. Taban değiştirdiğim zaman yani yukarıya çıkardığım zaman bunu tabanla sayıyı yerlerini değiştirebiliyorum yani burada. Bunu yukarı çıkardığım zaman 5 tabanında 2 yazabiliyorum. Amacım buydu bu soruyu yazmaktaki. Şimdi şunu yazdım. Logaritma 3 tabanında 5. Başka bir renkle yazalım. Logaritma 3 tabanında 5. X'e eşit olduğuna göre logaritma 81 tabanında 25'in x türünden ifadesi nedir? O zaman ben bunu logaritma 81 tabanında 25'i ben 3 tabanına çevirebilirim. Yani şöyle logaritma 3 tabanında 25 logaritma 3 tabanında 81 yazabilirim. Bu 5'in karesi demek. 5'in karesi 2'yi de başa atınca şöyle oluyor. Bu da 3 üzeri 4 demekti. 81. Başa atalım yine. Şuranın 1 olduğunu biliyorum. Şunu da soruda x olarak vermiş zaten. O zaman cevabım ne oldu? 2x bölü 4. Sadeleştirirsem x bölü 2 olarak bulmuş oluyorum. Burada da dikkat etmem gereken şey şu. Bana verilen soru logaritma 81 tabanında istenen verilen ifade verilen ifade 3 tabanında. O zaman ben 81'i 3 tabanına çevirebilirim şeklinde yorumlayıp bu şekilde çözmemiz gerekiyor. Hemen diğer soruya bakalım. Şimdi burada da 1 bölü 1 artı logaritma 3 tabanında 2 artı 1 bölü 1 eksi logaritma 12 tabanında 2'yi sordum. Şimdi ne yapabilirim bu soruda? Öncelikle ben şuradaki 1 gördüğümü logaritma 3 tabanında 3 yazabilirim. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü toplama var. Logaritmada toplamayı biz neye çeviriyorduk? Çarpmaya. Yani 3 kere 2 6. Şimdi burada da aynı mantığı yapalım. 12. Burayı ben 12 tabanında 12 yazabilirim. Peki çıkarmayı neye dönüştürüyorduk? Bölmeye. Yani logaritma 12 tabanında şöyle yapalım. Şunu düzgünce yazalım. 12 tabanında 12 yazdık mı buraya? Yani ben bunun logaritma 12 tabanında 12 bölü 2. O da ne yapar? 6. Bunu tekrar göstereyim. Artıyı nasıl yapıyoruz? Logaritma 3 tabanında 3 çarpı 2. Şimdi ters çeviriyorum. Yani logaritma 6 tabanında 3. Bunu da ters çeviriyorum. Logaritma 6 tabanında 12. Toplama yine aynı mantık. Tabanlar aynıysa çarpma yapıyorum. Logaritma 6 tabanında 3 çarpı 12. O da logaritma 6 tabanında 36. 6'nın karesi 2'yi başa attım. Şuranın cevabın 1 olduğunu biliyorum. Buradan da cevabım ne çıktı? 2 çıktı. Yani burada dikkat etmem gereken şey aynı taban olması. Umarım anladınız, faydalandınız. Abone olursanız çok mutlu olurum.